Silah anlaşmasından haberim var. Büyük bir askeri anlaşma olduğu söyleniyor. Hepsini doğru işitmişsiniz. Peki ya Sahra toplarının nereye mevzileneceğini biliyor musunuz? Neresi tehdit görülüyorsa oraya yerleştirilecektir. Çanakkale tarafında olacağını zannediyorum. Sarıyer'e mevziler oluşturulmaya başlandı. Abdülhamit Rusları tehdit olarak görüyor. Buna mani olmalısınız. Müsaadenizle. Sultanım. Söyle Fehime. Ablam hala iyi değil. Ne olur kızmayın ona sultanım. Kendine hakim olamıyor. Bu sevda aklını başından almış gibi. Belli. Al bu pusulayı. Aynen ablanın söylediği gibi Kemalettin Paşa'ya ulaştır. Yalnız siz yanlış bir şey yapmalarına mani olalım demiştiniz. Merak etme kızım, mani olacağız. Lakin sen öncelikle aynen ablanın söylediği gibi Kemalettin Paşa ile buluşma talebini ilet. Demek bu kadar çabuk haberleri oldu. Bizim devlet dairelerine bile havadis ulaşmadan sefaretlerin haberi oluyor hünkâr. Paşa, bir insanın hain sayılabilmesi için hainlerin güvendiği kişi olması yeter. Bizden korkanlar yine bizim içimizdekilere güvenip karşımıza çıkıyorlar. Gelsin bakalım Sefir Efendi. Rus seferi içeri alın. Majesteleri, bugün çok üzüldüğümüz bir haber aldık. Osmanlı İmparatorluğu Boğaz'ın kuzeyine yeni Sahra topları yerleştirdi. Daha fazla konuşup da zahmet etmeyin. Burası Osmanlı. O bahsettiğiniz tabyalar da Osmanlı tabyaları. Biz müstemleke miyiz de gelip bize harp toplarını nereye koyup koymayacağımızı söyleyeceksiniz. Siz bu cesareti nereden alıyorsunuz? Kendinizi ne sanıyorsunuz? Bu millet Plevne'den çıkmamak için can verdi. Kırım'da hala ezanlar okunur. Rusya'daki Tatarlar İslam'dan uzak mı sanırsınız? Şimdi tek kelime dahi yüzüm kalmamıştır. Çıkın! Hünkâr, biraz sert olmadı mı? Tek kelime bile ettirmediniz. Paşa, bunların bitmek bilmeyen oyunlarından, türlü çeşitli siyasi hesaplarından, bütün zırvalarından sıkıldım artık. Yanlış devirde geldik paşa. Yavuz Sultan Selim Han'ın, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın bıraktığı devlete idareci olsaydık. Fikrimizde, aklımızda, gözümüzde, gönlümüzde cihanın huzuru olsaydı, fetih akşamlarında, harp meydanlarında olsaydık, başımızı yastığa koyduğumuz vakit, kabuslar değil de fetih düşü görseydik. Keşke hünkâr, keşke. Petersburg sefirimize söyleyiniz paşa. Rus çarının hamlelerini dikkatle takip etsin. Bu alçağı biraz daha konuştursaydık bizi tehdide yeltenecekti. Lakin gerçek bir tehdit vaziyeti olursa da haberimiz olmalı. Emredersiniz hünkâr.
Gel. Ben rahatsız ediyorum. Lakin Fehime Sultan. Ne oldu? Yoksa Hatice mi hastalandı? Hiç iyi görünmüyordu. ben sadece sizden müsaade almak istedim. Ablamı dışarı çıkarıp biraz hava aldırmak için. Elbette, elbette. Yeter ki Hatice iyi olsun. Araba hazırlatayım mı? Yok sağ olun. Şimdi değil. Eğer ablam isterse bir ara çıkarız. Tabii. Ne zaman isterseniz. Gel. Oo İzzet Paşam. Paşam müsaade var mıdır? Hoş geldiniz. Buyurun oturun, buyurun. Paşam, sizinle hususi bir mevzu konuşmak istiyorum. Öyle mi? Buyurun dinliyorum. Alman arkadaşlar demiryolu ihalesinde yardımcı olmam için büyük bir para teklif ettiler. Siz ne dediniz? Olmaz dedim. Ben öyle şey yapmam dedim. Sen. Rüşvetçi İzzet Paşa kabul etmedin öyle mi? Paşam ayıp oluyor ama. Yahu ne ayıp olacak İzzet Paşa Allah aşkına ne ayıp olacak? Bahçede gördüm adamdan rüşvet aldığını. Talebelere yardım etti. Yahu senin aldığın yardımlarla Osmanlı'da okumayan talebe kalmazdı İzzet Paşa. Bir çocuğa yardım et Allah aşkına, bir tanesine yahu. Paşam yapmayın Allah aşkına. Ya bırak İzzet Allah aşkına. Ben buraya size danışmaya geliyorum. Siz Ya hadi neyse, ha söyle nedir? çok büyük bir para teklif ettiler. Ama ne kadar büyük teklif edecekler? 500.000. Kim dedi sana bunu? Alman imparatorunun en yakınındaki adam. Şu bahçedeki adam. 500.000 lira. Çok para yahu. Vallahi bu teklifte insanın izzetini koruması biraz zor olacak. Vallahi zor olacak. Paşam, müsaadenizle evrakları teslim etmeye gideceğim. Nerede kaldın? Neden mi geciktin bu kadar? Kemalettin Paşa yerinde yoktu. Veremedin mi yani? Bak Fehime bana oyun oynamaya kalkma. Verdim ablacığım. Merak etme. Canım kardeşim benim. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Çok teşekkür ederim. $500.000 lira. Çok büyük para ya. Vallahi çok büyük para. Gel. Oo Sebahattin gel, gel. Bedelim. Geç geç. Padişah dayım yeni bir ordu kuruyormuş. Ne yapacaksın? Asker mi olacaksın? Yok.
orduların başına geçmek istiyorum. Ulan Sebahattin ne zevzek adamsın. Ne işin olur oğlum senin orduyla, nizamla? Pederim, Abdülhamit gücüne güç katıyor. Şimdi Almanlarla beraber askeri teknik kabiliyet de gelecek. Bir şeyler yapmamız lazım. Ya mani olacağız ya da gücü elimize geçireceğiz. Bırak evladım bu ordu mevzularını. Seni ne ilgilendirir? Cık. Sebahattin, bana çok para teklif ettiler. 500.000 lira. Ama karşılıksız değil. Benden bir şeyler istediler. Çok büyük para. Büyük para evladım, ne yapsam ki? Sen bu parayı kafanda kabul etmişsin zaten. Bence tekliflerini hemen kabul et. Kafanı da boşu boşuna yorma. Öyle mi diyorsun? Vallahi bilemedim ki. Majesteleri. Anlat. İzzet Paşa ile konuştum. Lüzumunu yapmış. Mahmut Paşa'dan istediğimizi alacağız. Dostum dediğim birine bunu yapmak bana elem veriyor. Ama imparatorluk vasfım bunu yapmaya mecbur. Halkımın refahı bütün ahlaki değerlerden üstündür. Sultan Abdülhamit'in nasıl bir siyaset izleyeceğini ne olursa olsun bilmek zorundayız. Majesteleri, Mahmut Paşa lüzumunu yaptığında tedbirimizi alacağız. Gel. Allah ömürler versin, Allah ömürler versin, Allah ömürler versin. Gel paşa. Hünkârım, bu Almanlarla yapacağımız antlaşmaya tam manasıyla ben de vakıf olmak isterim. Yani Almanların hangi mıntıkalarda zorlanacağını merak etmekteyim. Müsaadenizle. Hünkârım. Yani hünkârım, şimdi ben işe tam manasıyla vakıf olabilirsem eğer, yapacağım hatalara da mani olabilirim inancındayım. Hassaslığım bu yüzden. Şu bölge. Bu bölgede ise coğrafi zorluklarla karşılaşacaklardır. Şu mıntıkada ise beşeri meseleler. Karışık mıntıka. Beşeri. Burayı geçemeyeceklerini anladıkları vakit bir köprü yapma ihtiyacı duyacaklardır. Lakin bu köprüyü yapmaları en az 6 aylarını alacaktır. İyice belleyiniz paşa, iyice belleyiniz. Eğer Almanların buralardan haberi olursa... Asla hünkârım, asla. Asla. Ben bir kere size şeref sözü verdim. Asla. Zaten hünkârım ben alacağımı aldım. Müsaadenizle. Hünkârım, Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Bakalım Kemalettin Paşa gelecek mi? Gel.
Paşam, Buyur evladım. Rusya tarafından bir gemi İstanbul'a doğru geliyor. Daha evvel haber verilmiş miydi? Hayır paşam, bilgimiz dahilinde değil. Ne gemisi ve nereden geldiğini tespit edin. Emredersiniz paşam. Çıkabilirsin. Sahra toplarını Ruslara çevirdik. İstediğiniz oldu. Daha bir şey olmadı paşa. Osmanlı Devleti yeni aldığı teçhizatı denemeli ki umduğumuzu alalım. Abdülhamit için Ruslar bir tehdit. Düşüncesi boşa değil. Eski bir Rus harp gemisi İstanbul'a doğru geliyor. Harp gemisinin eskisi yenisi olmaz. Devletimiz gereken cevabı verecektir. Benim istediğim de bu. Siz Rus harp gemisi hudutlarınızı ihlal etti diye yeni teçhizatınızı deneyeceksiniz. Biz de masum Yahudileri bombalayıp katlettiğinizi tüm dünyaya duyuracağız. Boşuna bekliyorsun Hatice Sultan. Kemalettin Paşa gelmeyecek. Sultanım. Zülfet, ne konuştuklarını öğren. Ama dikkat et seni görmesinler. Emredersiniz sultanım. Bu oyunlarından derhal vazgeçeceksin Hatice. Bir daha da bana pusula falan göndermeyeceksin. Kemalettin yapma ne olur. Bana karşı bu kadar merhametsiz davranma. Sen de odadaydın. Kendi kulaklarınla duydun. Ben Naime Sultan'ı seviyorum ve onunla evleneceğim. O sadece bir tiyatroydu. Sen beni seviyorsun. Naime'yi değil. Hayır. Hiç kimseyi sevemeyeceğin kadar çok seviyorsun sen beni. Sana hayır dedim. Artık hepsi mazide kaldı. Sen de evli bir kadına yaraşır şekilde davran. Evli falan değilim ben. Asla Vasfi Efendi'nin karısı olmadım. Olmayacağım da. Bizimkisi göstermelik bir evlilik. Kemalettin, ben aşkımıza hiçbir zaman ihanet etmedim. Bidar Sultan ve diğerlerini susturmak için bir süre daha evlilik oyununa devam edeceğim. Vakti gelince de boşanacağım. O zaman biz Biz diye bir şey yok Hatice. Biz diye bir şey yok. Hiçbir zaman da olmayacak. Kocana git. Böyle boş hayallere kapılma. Benim için artık sadece Naime Sultan var. yalan söylüyorsun. Bir daha da bana haber falan yollamaya çalışma. Kemalettin gitme. Kemal. Gel.
Hünkârım, mühim bir hadise var. Nedir? Bir Rus gemisi Karadeniz'den Boğaz'a doğru dümen kırdı. Demek Ruslar bizi sınamak istiyor. Hünkârım, geminin içi ya asker dolu ya da silahlı olabilir. Her tarafı silah olsa ne olur paşa? Mesele o değil. Görmek istedikleri, hududumuzu açtıkları vakit bizim ne yapacağımız. Merak ettikleri bu. Ruslar bilirler ki bizim için hudut namustur. Peki o zaman gayeleri nedir hünkâr? Sahra toplarını onlara doğrultup doğrultmayacağımızı merak ederler. Ne yapalım hünkârım? Takip edilsin. Eğer hududu aşarlarsa yapılacak şey bellidir. Batırılsın. Biz bu devletin hududunu kalemi mürekkebe batırıp çizmedik paşa. Kanımızı akıttık. Kanımızı akıtıp öyle çizdik. Abdülhamid ile Wilhelm'in ortak katliamları. Abdülhamit, Wilhelm'in hediye ettiği Sahra toplarıyla Yahudileri katletti. Her halükarda Yahudiler katlediliyor. Bunun başka bir yolu olmalı. Her ölen Yahudi seni hayal ettiğin devlete daha çabuk yaklaştıracak. Yeryüzünde bir vatanı en çok hak eden millet vatansızlıktan ölüyor. Sultanım, gözünüz aydın. Kemalettin Paşa, Naime Sultanımıza büyük bir sadakatle bağlı. Emin misin? Kulaklarımla duydum. Hatice Sultan'a bir daha ona haber göndermemesini, Naime Sultan'la evleneceğini söyledi. Demek öyle. Hatice Sultan çok yalvardı. Kemalettin Paşa umursamadı bile. Güzel. Çok güzel. Zülfet Kalfa. Bu sadece senin ve benim aramda kalacak. Başka kimse bilmeyecek. Sultanımız nasıl isterse öyle olur. Hoş geldin Firuze. Şehzadem. Buraya siz çağırdığınız için geldim. Lakin gelmem münasip midir? Açıkçası korkuyorum. Korkacak hiçbir şey yok. Babam izdivacımızla alakalı çağırmış beni. Hünkârımız da beni gelin olarak istemediğini söyleyecek. Bilakis senin burada yanımda olman onlara karşı dik durma cesareti veriyor. Annemle babam kararlı olduğumuzu anlamadılar. Nasıl, payitahtı beğendiniz mi? Çok güzel. Madem beğendiniz, o halde size beğeneceğiniz başka bir şey daha vereyim. Buyurun, istediğiniz evraklar.
Alman İmparatorluğu bu yaptığınız yardımınıza minnettar kalacak. Aman efendim ne demek? Ne demek? Yalnız bana bir rakam telaffuz edilmişti. Umarım telaffuz edilen rakam doğru. Doğrudur paşam. Evinizin bahçesinde sahipsiz bir at arabası bulacaksınız. Arabanın içine baktığınızda eminim çok memnun kalacaksınız. Hadi inşallah. Bomba olmasın da. Buyurun buyurun. Kış bahçesine geçelim. Buyurun. Bu ne cüret? Senin ne işin var burada? Firuze'yi ben getirdim anne. O zaman aynı suali sana sormam lazım demek ki. Bu kızın ne işi var burada? Ben neredeysem Firuze de orada olacak. Sana söylemiştim. Babam çağırdığı için buradayım. Baban seni izdivaç meselesini konuşmak için çağırdı. Bakalım babanla konuştuktan sonra da bu cevapları verebilecek misin Abdülkadir? Ona da kendi fikirlerini söyledin, öyle değil mi? Sana arka çıkması için elinden geleni yapmışsındır. Sen babanı hiç tanımamışsın evladım. Hünkârımız her türlü fikri dinler, lakin son kararı kendisi verir. Bu saraydan kaçıncı kovuluşun olacak? Bir daha girme yüzsüzlüğünü göstermezsin inşallah. Rıza abla. Sultanım. Görmeyeli ne kadar da büyümüşsünüz. Boyunuz uzamış. Döndün değil mi artık? Bir daha hiç gitmeyeceksin. İnşallah sultanım. Bir daha gitmeyeceğim. İnşallah. Gel. Gel evladım. Seninle bunları konuşmak için belki münasip bir vakit değil. Zira devletin mühim meseleleri var beni bekleyen. Lakin ben bir babayım. Annenin de halinden anladığım kadarıyla seninle bu meseleyle alakalı bir an evvel konuşmam gerekiyor. Annemin bahsettiği gibi endişe edilecek bir durum yok hünkârım. Ben aksine izdivaç kararımın ailemi memnun etmesini beklerdim. Anneni endişelendiren verdiğin karar değil evladım. Firuze Kalfa ile alakalı menfi fikirleri var. Bunlar onun kendi zanları hünkârım. Ben kesinlikle böyle düşünmüyorum. Firuze'nin beni sevdiğinden şüphem yok. Ben de kendimi onun yanında mutlu ve huzurlu hissediyorum. Belki de hislerin geçicidir evladım. Sonuçta izdivaç mühim bir mesele. Hayatımda ilk defa bir şeyden bu kadar eminim hünkârım. Ben hep kendimi ispat etmeye çalıştım. Kıymetli olabilmek için kendimi zorladım, lakin muvaffak olamadım. Sizin nazarınızda da kıymetim olmayınca kimse kıymet vermedi. Bir tek Firuze. O beni gerçekten sevdi. Karşılıksız sevdi. Bana inandı. Bana inanması beni daha güçlü kıldı. Sizce bu izdivaç için yeterli değil mi? Senden bir karşılık beklemediği kanaatimdesin. Lakin izdivacınızdan sonra o bir sultan olacak. Bilmediğiniz bir şey var hünkârım. Benim hayatımı kurtarmak için kendi canını tehlikeye attı.
bana bıçak çeken bir adamın önüne atladı. Feda ettiği bir can karşılığında ben ne verebilirim ki? Tahsin Paşam, hünkârımızın bu kadar titizlikle davranmasını anlıyorum. Lakin odadakilerin anlaşma imzalanıncaya dek evlerine gidemeyecek olması... Bu sefer bu demiryolu işi bitmeli paşa. Tas tamam Türk'ün menfaatine bitmeli. Tas tamam devletin ve İslam'ın menfaatine bitmeli. Osmanlı'nın kaybettiği yılları hünkârımız bu trenle yakalayacak. Sultan Abdülhamit Han Hazretleri, el muzaffer daima. Devam edin evladım, devam edin. Vaziyet? Haritalar, anlaşma metni hazırlanıyor hünkârım. Anlaşma metnini kim yazıyor? Hünkârım. Gel evladım. Kolay gelsin evladım. Sağ olun hünkârım. Maddelerden birini boş bırakınız. Bizzat ben kaleme alacağım. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım, Rus gemisi ikazlarımızı dinlemiyor. Henüz hududa girmedi. Lakin hızla yaklaşıyor. Gemilerimizle çevirme yaptık. Israrından vazgeçmedi. Toplarımızın menzili hududa yeter mi? Evet hünkârım. Sahra topları kafi gelecektir. O vakit gemilerimizle önleme vazifesini bırakın. Sadece ikaz edin. Eğer hududa yaklaşırsa emrimi bekleyin. Tahsin Paşam, büyük mabeyni anlaşma için hazırlayınız. Emredersiniz hünkârım. Firuze abla. Sultanım bak. Senin yaptığın gibi yaptım tavşanı. Olmuş mu? Çok güzel olmuş sultanım. Şurayı da böyle yaparsanız daha iyi olur ama. Haklısın. Hemen yaparım ben şimdi. Bu elbiseyi sana satması için Madame Esther'i zor ikna etmiş olman lazım. Zira ben kendime sipariş etmiştim. Öyle mi? Demek o yüzden Madame Esther ilk başta satmak istemedi. Lakin sonra şehzademize evleneceğimi duyunca hayır diyemedi. Hünkârımız bu evliliğe asla izin vermeyecektir. Saraydaki son anlarının tadını çıkar Firuze. Hünkârımız meseleyi halletmiş anlaşılan. Babam her meseleyi hallettiği gibi bu meseleyi de halletti. İzdivaç isteğimizi kabul etti. Kabul mü etti? Beni ilk defa bu kadar kendinden emin ve kararlı gördüğünü söyledi. Belli ki bu izdivaç sana yarayacak dedi. Abla. Ablacığım yapma böyle ne olur. Hastalanacaksın. Ölmek istiyorum Fehmi. Ölmek istiyorum. Sultanım. Yalnız kalmak istiyorum. Lakin ben benimle gelmen hususunda ısrarcı olacağım. Yüzünü güldüreceğime inanıyorum. Siz de bizimle gelin Fehmi Sultan.
Lütfen. Bir an evvel gidelim. Anlamıyorum. Nereye gidiyoruz? Sabırlı olun sultanım. Bunu gözlerinizle görmenizi istiyorum. Lütfen benimle gelin. Bir şey mi arıyorsun? Mürekkep bitmiş. Onu arıyordum. Burada. Ha, görmemişim. Ey Yehova! Senin vefalı işlerini devirler boyu ilahilerle öveceğim. Nesiller boyunca ağzım sadakatini bildirecek. Gökler senindir, yerdesin. Seçtiğin kullarına yardım et. Amen. Ne yapıyorsun? Dua ediyorum. Ölmek üzere olan Yahudiler için. Hangi Yahudiler? Rusya'da zulüm gören Yahudiler bir Rus zırhlısıyla İstanbul'a geliyorlar. Burası onlar için emin bir yer. Parvus bir oyun kurdu. Abdülhamit o gemiyi bombalayacak. Olan da yine mazlum Yahudilere olacak. Hayır, Abdülhamit asla böyle bir şey yapmaz. Onun bir savaş gemisi olduğunu düşünüyor. O kadar insan telef olacak. Biliyorum. Ama başka çarem kalmadı. Wilhelm de beni reddetti. Bu toprakları Abdülhamit'ten güzellikle koparamayacağız Karasol. Sultanım. Nasıl? Evimizi beğendiniz mi? Siz sarayda yaşamaktan nefret ettiğinizi söyleyince köşkün hazırlığını hızlandırdım. Elbette Bidar Sultan'ın sayesinde. Onun desteği olmasaydı bu kadar çabuk bitiremezdim. Bazı eksiklikler var ama onları da en kısa zamanda tamamlayacağımıza inanıyorum. O halde tamamlandığında gelelim. Saraya dönelim. Eksiklik dediysem ufak tefek şeyler. Saraya dönmenizi gerektirecek bir vaziyet yok. Benim hususi eşyalarım var. Onları toplamam lazım. Bidar Sultan hepsini toplatıp gönderecek bugün. Endişe etmeyin. Sadece evimizin keyfini çıkarın. Bir de burası var sultanım. Ne güzel olmuş değil mi abla? Siz abla kardeş oturun. Ben de pazara inip alışveriş yapayım. Akşama görüşürüz sultanım. Müsaadenizle. Abla iyi misin? Evimizde de. Benim onunla bir evim olamaz. Benim onunla bir hayatım olamaz. 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 Benim onunla bir evim olamaz. Sakin ol ablacığım. Ne olur sakin ol.